Herkese merhaba dostlar. Sizin karşınıza manyak bir video ile geldim hocam. Bugün ne yapıyoruz? Veri analizine başladık. Sizin için detaylı bir şekilde analiz ettim soruları hocam. Yeni nesil soruları, basit ama kaliteli sorular getirdim hocam. Ne yapacağız bugün? Veri analizine başlayacak. Analiz edeceğiz hocam. Bugün analiz etme günü. Şapkamı taktım. Bu şapkayı da 1000 aboneye kadar takmayı düşünüyorum. Sizin düşüncelerinizi de öğrenmek isterim. 1000 aboneye kadar bu şapka duracak. 1000 aboneden sonra çekilişle şanslı kişiye bunu hediye edeceğim arkadaşlar. Sonrasında 2000 abonede bir şapka daha değiştireceğim. 2000 aboneye kadar. Onu da başkasına bu şekilde 10.000 aboneye kadar gitmeyi düşünüyorum dostlar. Bu 10.000 aboneye giderken bana destek olursanız, kanala abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hadi videomuza geçelim. İlk sorumuz geldi. Sağlam bir soru hocam. Mükemmel bir soru hocam. Hadi hemen sizlerle birlikte sorumuzu şamarlayalım. Şamarlamaya geldik hocam, şamarlamaya. Ne diyor? Yukarıdaki sütun grafiği bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notlarının dağılımını göstermektedir. Matematik sınavından kaç aldın en son sınavda? Hadi yorumlara yaz hocam. Yüzleri bekliyorum. Sınavda 70 ve üstü not alanlar başarılı kabul edilmektedir. Buna göre sınıftaki öğrencilerin yüzde kaçı başarısız olmuştur diyor. Sen ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Başarılılar arıyoruz hocam. Bak, başarılı. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Hemen yazalım. Ne diyor? Başarılı olan öğrencilere bakalım. 70 ve üstü. 70'i de dahil edeceğim. 16 mı? Yazdım hocam. 16 artı 80 alanlardan 8 tane var. 90 alanlardan 4 tane var. Topladım hocam. 28 kişi başarılıymış. Başarılı. Tamam, yazdık. Şimdi başarısızları bulayım hocam. 60 ve 50 alan 12 kişi. Ya sayıların sekans kanalını takip edip 60 ve 50 alan var mı arkadaşlar? Bir söyleyin, bir şu yorumlara bir abanın ya. 12 kişi başarısız olmuş. O zaman ne yapacağız hocam? Tüm sınıfın mevcudu kaç? 40. Bize neyi soruyordu? Başarısız olanları. 40 da 12 değil mi? Hocam yüzde diyor. O zaman yüzde kaç olur dostlar? Bak, şuradan sıfırları götür. 4 çarpı x çapraz çarpım yaptım. Eşittir 10 çarpı 12. 4 ile 12'yi sadeleştirdim. 3. X'imiz kaç geldi dostlar? 30 geldi. Bilmediğim şey yok. Lanet olsun bu kafaya ya. Brolarım, kankalarım, 30'u işaretleyip arkana bile bakmadan kaçacaksın. Şapkamı çıkarmıyorum hocam. Bu soruya şapka çıkartılmaz. Şapka çıkartılacak bir sürü sorumuz var. En zor sorulara ben şapka çıkartırım. Bunlar basit, easy peasy sorular. Hadi gel diğer soruya başlayalım hocam. Ne diyor? Yukarıdaki grafikte bir mobilya atölyesindeki mutfak dolabı üretim ve satış sayıları verilmiş hocam. 5 ay boyunca üretilen mutfak dolaplarının %80'i satılıyormuş hocam. Mayıs ayında ne diyor? Kaç dolap satılmıştır diyor. Ben ne yaparım? 5 ay boyunca üretilen bir dolapların adetine bakayım hocam. 20 burada var. Üretime bak. Üretime geldim. 20 tane üretmiş. 40 tane burada üretmiş. Şurada. Sonra geldim. 30 tane üretmiş. Buraya geldim. 25 tane üretmiş. Buraya geldim hocam. 35 tane üretmiş. Toplamda 50, 60, 100, 130, 150 tane üretmiş. Tamam mı? Şimdi satışa geleceğim. 150 tanenin kaç tanesini satmış hocam? %80'ini. Şuraya geldim. Bak, şuraya geldim. 150 çarpı 80 bölü 100'ü ne demek aslında? 4 bölü 5'i değil mi hocam? Evet hocam. Buradan gitti bunlar. 30. 30 çarpı 4'ten 120 tane hocam satmış. Satılanlara bakalım. Hemen bak, şu satışı da buraya yazıyorum. Burada 15 tane satılmış. Yazdım. 35 tane yazmış. Satıldı. 30 tane buradan. 15 tane de buradan. 45, 75, 80, 95. Bizim totalde kaç tane sattığımızı bulmuştuk? 120 tane hocam. Süpersin. 25 o zaman açıkta kalır. 25 de Mayıs ayında üretilmiş dersin. Diğer soruya geçersin hocam. Tamam. Hadi gel diğer sorumuza geçelim. Mükemmel ilerliyoruz. Burada bir grafik sorusu var. Grafiği yorumlayarak 3 tane soruyu bize çöz demiş. Hadi gel çözelim. Ne diyor? Nisan ayında B şirketinin karı A şirketinin karından kaç TL'ye fazladır? Hocam çok basit sorular getiriyorsun. Ya biz bunları şamarlarız diyorsunuz. Tamam, şamarlayalım beraber. Nisan ayında B şirketimiz Yeşil'le bak 12.000 TL kar yapmış ve A şirketimizi soruyor. A şirketimizde 8.000 TL kar yapmış hocam. 12.000'den 8.000'i çıkartırım. 4.000'i bulurum. Easy bir soru. Easy bir soru hocam. Hemen neye geçelim? Alttaki sorumuza geçelim hocam. Şimdi ara sıra yukarı döneceğiz. Sıkıntı yok. Ne diyor? Grafiğe göre C şirketinin 6 aylık karı nedir? Hemen C'mize bulalım ve geçelim. Bak, ilk
İlk ay C için yazıyorum şuraya. C için. İlk ay 4000. 4 artı. İkinci ay 8000 etmiş hocam. Sıkıntı yok. Üçüncü ay 10. Bir daha 10. Ne kar etmiş be? Artı. Mayıs ayında 12. Bak burada düşmüş. Artı 4. Topladım. 12, 22, 32, 44, 48 bin TL'lik kar etmiş hocam. Şıklarıma bakıyorum. 48 bini buldum. Yapıştırdım. Diğer soruma geçiyorum. Grafiğe göre B şirketin 6 aylık karı A şirketin 6 aylık karından kaç TL fazladır? Hemen B içinde bulayım. A içinde bulayım bu karları. B'yi şuraya yazıyorum dostlar. B'de hangisiydi? Yeşildi. Bak 6, 10 daha 16. Artık yazmayayım. 16, 26, 12 daha 38, 8 daha 46, 10 daha 56. 56 milyar kar etmiş hocam. A'yı yazıyorum. Geldim A'ya. 2, 6 daha 8, 6 daha 14, 8 daha 22, 6 daha 28, 8 daha 36. 20 milyar üzerine koymuş hocam. Hemen 20 milyarımızı buluruz. Yapıştırdık. Diğer sorumuza geçelim hocam. Buna da şapka çıkartmadım. Ben daha zor sorulara şapka çıkartırım hocam. Sıkıntı yok. Hadi gel devam edelim. Yukarıdaki daire ve sütun grafiği A marka otomobile ait 3 modelin 2017 yılında Türkiye'deki satış oranlarını ve sayılarını göstermektedir diyor. Bak burada hemen şunu bir bulalım mı? 220, 360 olması için 140. Ne diyor? 3 modelin diyor 2017 yılındaki Türkiye'deki satış oranları. Bu bilgilere göre diyor X artı Y ne olabilir diyor hocam. O zaman ben ne yapacağım? Turuncu bak 25 taneymiş değil mi? Yazdım buraya 25'i. Şimdi 100 derecelik açı için 25 tane 3. modelden satıldıysa bak buraya gel mavi ya da ne yapalım daha düz bir sayı olsun. Buradan başlayalım. Sarı için yani 1. model için 120 derecelik açım var. Ne kadar olur diyorum hocam. A dedim. Bak 4'e 1 oran var. Gördün mü? 4'e 1 oran var. Çapraz çarpım yapıyorum. 4A eşittir 120'den A'yı ne buldum hocam? 30. Burayı 30 buldum. Yani 3x eşittir 30 sa x'imi ne buldum hocam ben? 10 buldum. Değil mi? X'i 10 buldum. Sıkıntı yok. X'i yazdım. Şimdi maviye geleceğim hocam. Yine aynı 100 derecelik açı için 25 tane bu modelden satıldıysa geliyorum 140 derecelik açı için kaç tane mavi yani 2. modelden satılmıştır diyorum. Bunu da ne yapayım? Z diyeyim. 4'e 1 oran var. Bak 4'e 1 çapraz çarpım yaptım. 4 çarpı Z eşittir 140'tan ne bulurum hocam? 4'e bölerse 2'ye böldüm 70 bir daha böldüm 35. 35 tane de bundan varmış. 10 tane de X vardı. X artı Y 45 olmuş hocam. Diğer soruma izninle geçiyorum hocam. Geçtim. Yine daireli, şekilli, şukullu bir soruyu bize vermiş. Ne yapacağız? Okuyacağız. Tane tane anlayaraktan yapacağız hocam. Gel okumaya başlayalım. Ya burası fasafiso okuma bilmem ne göstermektedir diyor. Bu pastanede 1 saat içinde peynirli poğaçaların %50'si bak peynirli poğaçaların %50'si sade poğaçaların 3'te 1'i satıldıktan sonra geriye toplam 100 poğaça kalmaktadır. Tamam mı? Buna göre bu pastanede başlangıçta toplam kaç poğaça vardır? Şimdi peynirli poğaçaların %50'si satılmış. Mesela 120 derece ya. 120 tane peynirli mi olsun? 60 tane satılmış diyelim. 60 tane satılmış. Sade poğaçaların 3'te 1'i diyor. Bak 150 tane olsun. 3'te 1'i neydir hocam? 50 tane satılmış. Tamam yazdım. Geriye toplam 100 tane poğaça kalmış. 100 tane yazdım buraya. Şimdi düşünüyorum. 60 tane ondan satılmış. 10 tane 50 tane de ondan satılmış. Ne düşündüm? Bak %50'si sadenin %50'si. Geriye toplam 100 poğaça kalmış. Bak farkında mısın? Bunun sadenin ne kadarı satılmıştı? Peynirli poğaçaların yarısıydı değil mi? Buradan 60 derecelik açım gitti. Bak burada da kaç derecelik açım gitti? 50 derecelik açım gitti. Yani totalde 110 derecelik açım gitti değil mi benim? 110 derece. 110 derecelik açım gittiyse kaç açım kaldı hocam? 360'dan 110'u çıkar. 250 derecelik açım kaldı. Ve 250 derecelik açıda ne kalmış hocam? 100 tane poğaça kalmış. Buna göre diyor başlangıçta kaç tane poğaçası var? Yani 360 derecelikte kaç tane poğaçası kalır hocam? Hemen yapıyorum. Buradan bir sıfır attım. Tamam mı? Buradan bir sıfır attım. Sadeleştirdim. Bak 25 ile 100. 4 tane var. X'imiz 36 çarpı 4 hocam. Ne yapar? 144 yapar. Keyfime bakarım. Oh rahat. Kebap. Kahven yanında mı? Çayın yanında mı? Çikolatan yanında mı? O bir yudum al. Çikolatandan da bir ısırık al hocam. Ben diğer soruya geçiyorum hocam. Ne demiş burada bize Acun Bey? Yukarıdaki grafik bir markette satılan A, B, C ve D gazetelerinin 2018 tarihindeki satış grafiğiymiş. Tamam hocam okuma bile. C gazetesinin satış adedi B gazetesinin satış adedinden
B'den 2 katıymış, tamam mı? Mesela B'ye ben 2x satılmış desem C'ye ne demem lazım hocam? Geliyorum 4x 2 katı diyordu çünkü. D gazetesinin satış adedi B gazetesinin satış adedinden 3 kat fazlaymış. B'den kaç tane sattım? 2x tane. D'de kaç satmam hocam lazım bizim? 3 katı diyordu. 6x hocam. Yapıştırdım. Bu büfeden 180 tane A, B, C, D gazetesi satılmış. Bak B, C, D burada ya. Topla 6, 12x. 12x burada. Farkında mısın? Burada 240 tane açı var. Geldim. 240'da 12 ise yarısı olan 120'de kaçtır hocam? 6x'tir. Toplamda 18x etti mi hocam? Evet, etti. Bu büfeden 180 tane bu kadar satıldıysa hocam x başına ne gelir o zaman? 10 gelir hocam. Yani B'den 20 tane, C'den 40 tane, D'den ise 60 tane, A'dan ise hocam 6x olduğu için 60 tane satılmıştır. Ne diyor? D gazete sayısı B gazete sayısından kaç fazladır hocam? Zaten görüyorsun. 40'ı yapıştırdın. Kafa rahat, tamam mı? Gel diğer soruma geçeyim hocam. Diğer sorum kalmamış. O zaman ben ana ekranıma geçiyorum hocam. Geçtim. Mükemmel bir şekilde veri analizi kısmına da başladık hocam. Seninle birlikte çok güzel ilerledik. Tekrardan söylüyorum. 1000 aboneye gelene kadar bu şapkayı takacağım hocam ve uzun kolluyla senin karşına çıkacağım. Eğer 1000 abonenin üzerine çıkarsak şapkamı değiştiriyorum. İzleyicilerden birisine de bu şapkamı yolluyorum hocam. Belki LGS'ye girmeden önce ya da başka sınavlara girmeden önce sana şans getirir diyorum. Kanala abone olduysan ve beni izlemeyi seviyorsan bunu yorumlarda ya da abone olarak belirtebilirsin hocam. Ben sana ders anlatmaktan çok keyif alıyorum. Hepinizin başarılarının devamını ve başarılı olmanızı diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Herkese görüşürüz hocam.